Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şöyle ören bayanın %100 akrilik ipliğinden şu etiketin üzerinde gördüğünüz baktüs şalı öreceğiz. Arkadaşlar şöyle ben bu ipi ya A101'den ya da BİM'den aldım. İnanın şu an hatırlayamıyorum. Çok da uygun bir fiyata aldım. Hatta 2-3 tane aldım. Şöyle güzel şeyler öreriz diye. Ben şöyle etiketin üzerinde bunu görünce dedim ki ya bunu niye yapmayalım? Çok da hoş durur. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve severek örersiniz diyorum. Hemen şöyle renk kodlarını da vermek istiyorum. Bilgileri de burada tam olarak yazıyor. Ekran kaydı alabilirsiniz arkadaşlar. Ve hemen tığ numaramı da vermek istiyorum. 6 milimlik tığ ile öreceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzel modelin, bu güzel şalın yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Ücretsiz kalabilmesi için bu videoyu beğenip, abone olup, bildirimleri açıp bu videonun altına da o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videoların birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu modelin yapımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle az önce söylemiştim sanırım 6 milimlik tığ ile örüyorum. Çünkü kalın bir ip. Biraz da şöyle salaş dursun istiyorum. Çok sıkı ve sert olsun istemiyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bol bol elimi çok gevşek tutuyorum. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincire, yani 1, 2, 3. zincire battım. İkili trabzan yaptım. Tekrar aynı zincirin içine batıp çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Arada bir zincirim var. Tekrar aynı yere batıp 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle birinci sıramı bitirdim. 1, 2 zincir çektim. 3 de çekebilirsiniz kasma yaparsa. Tığın başını doluyorum. Ve hemen şu ortadaki zincir bölümüne batıp 2 tane ikili trabzan. Bir zincir, aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada arttırma yapmamız gerekiyor. O yüzden bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıp 2 tane ikili trabzan yaparak burada bir arttırma yapmış oluyorum. Bakın 2 tane boşluğumuz oldu. Şimdi bir üst sırada arttırma yok. 2 zincir. Tığın başını doladım. Ve burada ilk önüme gelen zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Karşı bölüme geçmek için bir zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen zincir boşluğuna battım. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Bakın burada arttırma yapmadım. Yani bir sıra normal örüyoruz, bir sıra arttırmalı, bir sıra normal örüyoruz. Ve 4. sıraya geldim. 2 zincir çektim. Yine bu sırada arttırmam var. Aynı zincir boşluğuna 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Arada bir zincirim var. Karşıya geçiyorum. Ve burada yine arkadaşlar arttırmam olacak. Arttırmamız nasıldı? 2 tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı bölüme batıyorum. 2 tane ikili trabzanla burayı bırakmam gerekiyor. Arttırmada ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa 3. grubumu yapıyorum. Bakın. 2 grup, 3. grubumu yapıyorum ve arttırmamı yapmış oluyorum. Şimdi
Şöyle biraz açık açık anlatmak istiyorum ki kafa karışıklığı olmasın. Kaç sıra ördük? 1, 2, 3, 4. sıradayız. Şöyle bakın şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4. sıradayız. Her 4'te bir, 4. sırada bir. Evet arkadaşlar, burada yine 1, 2 zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Burada artık dilim ayırmamızı yapacağız. Şöyle hemen etiketin üstünden göstermek istiyorum. Bakın dilimlere ayrılmış gördüğünüz gibi. Her 4 sırada bir dilimlere ayıracağız. Şimdi 2 zincir, hemen önümdeki şöyle zincir bölümüne batıyorum. 1, 2, bir zincir, tekrar aynı yere battım. Aynı tek zincirlik bölüme 2 tane grubumu yaptım. Arada bir zincirim var. Hemen önümdeki zincir boşluğuna batıyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Şuradaki zincir boşluğunu örmüyorum, es geçiyorum dilim ayırabilmek için. Şimdi bakın burada arttırma falan yapmadım. 1, 2 zincir çektim, modelimi çevirdim. Tığın başını doladım. Şimdi buradaki sırada arttırmamızı yapacağız. Yine zincir boşluğuna batıp 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğa yine 2 tane. Arada bir zincirim var. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Hemen burada arttırma yapıyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, tekrar aynı zincir boşluğuna batıp 2 tane ikili trabzan, bir zincir ve arttırma trabzanlarımı yapıyorum yine 2 tane. Bakın burada arttırmamı yapmış oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi yine 1, 2 zincir çektim. Bir alt sırada arttırma yaptığım için bu sırada arttırma yapmıyorum. Hemen boşluklara 2 tane ikili trabzan, bir zincir, boşluğa yine aynı boşluğun içine ikili grubumu yaptım. Arada bir zincirim var. Hemen önümdeki boşluğa battım. 1, 2, bir zincir, hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Yine buraya grubumu yaptım. Bir zincir ve hemen önümdeki boşluğa batıyorum. Ve yine 2 tane, yani bu sırada arttırma yapmıyorum. Buraya yine 2 grubumu yaptım. Bakın şöyle hemen saymak istiyorum. 1, 2, 3. sıradayız. 4. sırada 2 zincir çekiyorum ve burada yine arttırma yapacağım arkadaşlar. 4. sırada yine arttırma. Her 4 sırada bir tane örmeyeceğiz. Yani dilim bırakacağız. Şöyle buralara biraz hızlı geçiyorum. Artık buraları biliyoruz. En sonda arttırma yapacağız zaten. O yüzden şöyle 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen şurada. Bakın şu boşluklara batmıyoruz. Onu da hatırlatmak istedim. Sadece şu modellerin aralarına batacağız. Ara boşluklara batmıyoruz. Onu da belirtmek istiyorum. O da önemli çünkü kafanız karışmaması için. Hemen burada arttırmamı yapıyorum. Normal modelimi yaptım. Bakın 2 tane. Hemen arttırmamı yapıyorum. Fazladan bir zincir çekip 2 tane daha ikili trabzanımı yaparak şöyle de göstermek istiyorum. Arttırmamı yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çektim.
Normal bir şekilde önümdeki bir zincirlik bölümlere normal 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. Arada bir zincirim var. Önümdeki boşluğa battım. 1 2 bir zincir, tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 bir zincir, hemen önümdeki boşluğa battım. Yine buraya da aynı şekilde devam ediyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Burayı bırakıyorum. 1 2 zincirlik geri döndüm. Bakın şöyle 2 tane dilimimiz oldu. Her 4 sırada bir böyle dilim dilim gideceğiz. Burası da bu şekilde düzgün kalacak. Yine ilerlememiz aynı şekilde arkadaşlar. Yine bakın bu sırada arttırma yapmamıştık. Hemen bu sırayı arttırmayla devam edeceğiz. Hep en sonda arttırma yapıyoruz. Başta arttırma yok. Sıranın sonunda. Bir sıra arttırmamız var. Bir sıra arttırmamız yok 4 sıraya kadar. 4 sırada bir de dilimlerimizi yapıyoruz. Aslında bu kadar kolay. İlk 2-3 sıra biraz böyle kafanız karışır gibi olabilir. Ama ondan sonra mantıken model kafanıza oturacak diye düşünüyorum. Bakın hemen bu sonunda arttırmamı yapıyorum. İkinci sıram oldu. Bir zincir arttırma trabzanlarımı da yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Zaten gördüğünüz gibi büyüyor. 1 2 bu sırada arttırmam yok. Ben de sizinle beraber şu anda ördüğüm için ne kadar da biter bilmiyorum. Şu anda saat tutacağım ben de. Şu anda başladığımız 12 dakika oldu. Hatta ezanı da bekledik. 12 dakikadan da az oldu aslında. Bakalım bir şalı kaç saatte bitireceğiz. Çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Çünkü ip kalın, tığımız büyük ve model inanılmaz kolay. Şu anda 3. sıradayım. Ve 3. sırada, yani dilimimin 3. sırasındayım. Burada arttırma yapmıyorum. 4. sırada arttırma yapacağım. Burada normal bütün zincir boşluklarına ikişer grup yapıyorum. Yani normal modelimi yapıyorum arttırma yapmadan. Bir zincir, 2 zincir yukarı çıkıyorum 2 zincirle ve arttırma yapacağım. 4. sırama geldim. Eminim ki model anlaşıldı. Ama ben şöyle son bu sırayı da göstermek istiyorum ki tam manasıyla yeni öğrenen arkadaşlar da rahatlıkla örebilsinler. Normal bakın buraları artık bildiğimiz için birazcık hızlı örüyorum. Sadece sonda arttırma var. Başka bir işlem yok. Birinci sırada arttırma, ikinci sırada arttırma yok. Üçüncü sırada birinci sırada arttırma yok. İkinci sırada arttırma var. 3'te yok. 4'te yine arttırma var. Bu şekilde kafamızda yer edinebilir sıralama. Bakın yine 4. sırada normal modelimi yaptım ve arttırmamı yapıyorum. Yani 2 tane fazladan ikili trabzan yaparak arttırmamı yapmış oldum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle 1 2 3. dilimimizi keseceğiz şimdi. 1 2 zincir çektim, modelimi çevirdim ve yine bakın arttırma yaptığımız yerlere yine gruplarımı yapıyorum. Bu bölümde arttırmam yok.
Bir zincir, hemen ikinci göze batıyorum. Bir zincir, aynı yere battım. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, karşı zincir boşluğuna geçiyorum. Ve yine modelimi yapıyorum buraya. Bir zincir. Bakın, bu boşluklara katiyen batmıyoruz arkadaşlar. Sadece zincir boşluklarına batıyoruz. Şu ara boşlukları atlıyoruz. Evet. Bakın, son bir tane kaldı. Bunu örmüyorum. 1-2 zincir çektim. Bizim teyze gene bağırıyor ve devam ediyorum örmeye. Bu sıra sonunda arttırmam olacak. Şöyle göstermek istiyorum hemen sizlere. Bakın, 1, 2, 3. dilimi yaptık. 4. dilime doğru ilerliyoruz. Hemen şöyle göstermek istiyorum şuradan. Burada ben saydım. Toplamda 14 dilim olmuş. Dilimler tamamen sizin isteğinize bağlı. İster daha uzun, ister daha kısa yapabilirsiniz. Ben de ipimin yettiği kadar 14 sıra yapmayı düşünüyorum. Ama yetmezse daha da az yapabilirim. Ben bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Sizler de ipinizin fazlalığına göre veya istediğiniz ölçülere göre, yani 14-15 dilim, sıra demeyelim, 14-15 dilim ben uzatıp hemen dönüyorum. Daha sonra da eksiltmelere geçip bitireceğiz. Evet arkadaşlar, ben istediğim büyüklüğe geldim. Hemen şöyle kameranın aldığı kadar göstermek istiyorum. Ben büyük bir tığ ile ördüğüm için 10 sıra benim için yeterli oldu. Şöyle hemen dilimleri saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dilim yaptım arkadaşlar. Hemen en uzun tarafının ölçüsünü de vermek istiyorum. En uzun taraf burası şu anda. Hemen ölçüsünü vereyim. Şöyle net görünsün. En uzun, şöyle biraz açalım, yanlış bilgi vermek istemiyorum. 32 santim. Şöyle göstermek istiyorum. Hatta şöyle çekmeyelim çok. Evet, 31-32 santim arası arkadaşlar. En uzun bölüm. Sizler ipinizin kalınlığına, uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Benim için gayet yeterlidir boyu. Şimdi artık eksiltmelerimize başlayabiliriz. Eksiltmeleri daha da kolay. Hemen bakın, yine en son uzun kısmını 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. Yine aynı şekilde ilerliyor. 4 sırada bir yine eksilteceğiz. Evet, şöyle yakınlaştırdım biraz. Şimdi artık eksiltme sıramızda normalde 4 sıra örüyorduk. 4 sıradan sonra ise eksiltmemizi yapıyorduk. Şimdi 2 sırada bir 2 eksiltme yapacaktık. Çoğaltırken 4 sıra bir tane bırakıyorduk model. Şimdi 2 sıra 2 model bırakacağız. Hemen başlıyoruz örmeye. Yine aynı şekilde başlıyorum. 2 zincir çektim. Yine bakın, zincir boşluklarıma batıyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan. Yine burada hiç arttırma yapmadan, arttırma sıramız değil çünkü, bir zincir ve 2 tane ikili trabzan. Evet. Nereye kadar örüyoruz? 2 model boş kalana kadar. Yani şuraya kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın 2 modeli bıraktım. Şu şekilde baştan sona ördüm. 2 tane modelim kaldı. 2 modeli örmüyorum. 2 zincir çekiyorum. Modeli çevirdim ve yine diğer başına kadar
örüyorum aynı şekilde. Bir zincir ve devam ediyorum bu şekilde diğer başa gelene kadar. Evet arkadaşlar, yine sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son boşluğa yine arttırma yapıyorum. Yani 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan. Artık sıramız 4 sırada bir kesme işlemi yapmıyoruz. 2 sırada bir kesme işlemi yapıyoruz. Şimdi tekrar 2 zincirle dönüyorum. Bu sıram yine kesme sırası olacak. Yani bu 2 sırada bir arttırma yapmıyorum, bir arttırma yapıyorum. Şu anda 3. sırada keseceğim. Ve yine 2 tane model kalana kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, yine 2 model kalana kadar ördüm ve 2 modeli bırakıyorum. 2 zincir, daha önceden bir zincir çekmiştim. Modelimi çeviriyorum ve yine bu şekilde bu sıramda devam ediyorum örmeye. Yine bu sıranın sonunda arttırma yapacağım. Dönüşte yine 2 tane model bırakarak bu şekilde geri döneceğim. Hemen şöyle göstermek istiyorum üçgen kısmının nasıl oluştu diye. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bu şekilde bakın. Burada 4 tane kesiyorduk. Artık 2 tane. 2 sıra örüyorum. Dönüyorum. Burada 4 sıraydı. Burada 2 sıra. Yani eksiltmede 2 sıra yapıyoruz. Eminim anlaşılmıştır. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi ben burada son bir tane, yani şu uçtaki gibi son bir tane kalana kadar örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, son bir tane kalasıya kadar ördüm. Bir zincir çekiyorum ve iyice sıkılaştırıyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle iyice sıkılaştırdıktan sonra daha ince bir tığla ipimi saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Şalımızı bu şekilde bitiriyoruz. İster püskül takabilirsiniz. Yani resimde gördüğüm kadarıyla 2 tane yanında püskül vardı. Onlardan yapacağım. Onlardan takmayı düşünüyorum. Evet. Şöyle iyice saklayayım. Daha sonra da ayrıntılı bir şekilde saklayacağım. Hemen hızlıca size şöyle şalı göstermek istiyorum. Ben az önce 10 tane dedim ama şöyle hemen göstermek istiyorum. Ben 11 tane yaptım arkadaşlar. Çok içime sinmedi. Minik olacak gibi geldi. Tekrardan ben söktüm. Bir sıra daha şöyle ördüm. Bir tane fazladan dilim yapmış oldum. Yani toplamda 11 tane dilim oldu. Daha sonra da eksilterek, daha doğrusu şuradan eksilttik. Şöyle eksilterek bir tane kalasıya kadar ördüm. Şimdi arkadaşlar şalımız bitti. İstediğimiz gibi süsleyebiliriz. Ben şöyle karşıdan birazcık sıcak buhar tutup elimle düzeltmeyi düşünüyorum. Daha düzgün görünsün diye. Daha sonra da şöyle iki yanına püskülümü takıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben şöyle sıcak buharımı tutup elimle düzelttim. Ve şöyle uç taraflarına da 2 tane püskül taktım ve şalımı bitirdim. Hemen şöyle ipimi göstermek istiyorum. Bir yumaktan kalan ip bu kadar. Bununla uçlarına püskül de yapabilirsiniz. Ben püskül yapmak istemedim. Bu şekilde çok hoş kullanılır diye düşündüm. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Arkadaşlar şöyle hemen son kez hemen ölçüsünü vermek istiyorum. Çünkü bir sıra daha fazla örmüştüm. Onu kaçırmayalım. Şöyle hemen ölçüyorum. 39 santim tam olarak arkadaşlar.
En uzun yeri 39 santim. Şöyle ikiye katlayarak tekrar ölçmek istiyorum. Şu yan tarafında ne kadar uzun olduğunu. Şöyle tam ekrana sığmayacak ama ben ölçmeye çalışacağım. Şöyle ikiye katlayarak ölçmeye çalışıyorum. ...86 santim geliyor. Yani 170 santim civarı, 172 santim civarı boydan boya. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.